Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoyu izlediğinize göre büyük ihtimalle siz de Pulsar 200'e ne salmayı düşünüyorsunuz. Yaklaşık bir ay oldu ben alalı. Rodaj bitmeden bu videoyu çekmek istemedim. Ben de aslında amatör bir motorcuyum. Bu ikinci motorum. Önceden TVS RTR 150 kullanıyordum. Ondan sonra hem biraz daha güçlü bir makinem olsun istedim. O yüzden Pulsar aldım. Birinci tercihim Fiat. Birçok seçenek vardı. Hani siz de biliyorsunuz. Honda CBR 250 var. O 13.000'di fiyatı. Yani 2014'ün Temmuz itibariyle söylüyorum. Onun fiyatı 13.000'di. Ondan vazgeçtim. KTM Duke 200 vardı. Malum aynı fabrikada üretilen bir motoru var. Onun fiyatı 12.5'tu. Spor motoda indirimli. Hal böyle olunca imdadıma bu yetişti. Rodajı yeni bitirdim. Aslında bitirdim sayılmaz. İşte kılavuza göre 1000 ve 1000-2000 arası rodaj süreleri var ama 500-600 kilometre, ben şu an 700-800 kilometreye geldim ben. Bu videoyu da birkaç bir şeyler anlatmak için size çekiyorum. Birincisi görünüm fazlasıyla tatmin etti beni. Malzeme kalitesi şüpheniz olabilir. Aynı şüpheleri ben de yaşadım. Beklediğimden iyiydi. Yani mesela farları bile esnek yapmışlar. Dibine lastik koymuşlar. Böyle hani anlık ayak değer, bacak değer kırılmasın diye. Bu düşünülmüş. Barkın abinin videosunu izlemişsinizdir zaten. İşte bahsediyor elciklerdeki titreşim. Rodaj yeni bittiği için hızlanmaya başladım. 120-130'u gördüğümde hakikaten titreşim yok ya. Ben TVS'de hiç böyle değildi. Koruma demiri üzerinde. Lastikleri kötüydü, o yüzden Michelin taktırdım. 130'a 70 17 inç arka lastik, 100'e 80 17 ön lastik. İkisini de Michelin yaptırdım. Kaymıyor ama arka lastik hala kayıyor. Hani bizim yollarımızdandır diye düşünüyorum. Ama en azından yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Onun da maliyeti 680 liraya mal oldu. İşçilik falan dahil. Ön arka. Onu öyle atlattım. Başka neden bahsedeyim? Yakıtı valla bu 1 litreyle 50 kilometreyi ben göremedim. Rodaj mıdır? Ben de düşük hızlarda, yüksek güçte falan kullanıyorum ama şu anda 24 kuruş falan tekabül ediyor. Yani normalinin 2 katı falan. Yani söylenilenin 2 katı falan. Yani 1 litre 30 kilometre falan yol alıyorum. Böyle bir süreç var. Onun dışında lastikleri değiştirdikten sonra biraz daha durum iyi oldu. Rahat hissediyorum kendimi. Birkaç husus var belirtmem gereken. Birincisi, motoru aldınız ya. Benim atırsızı servisim şöyle bir şey yapmış. Şunu arka tarafı plakalığı takarken alt tarafı da vidalamış. Ben bilmiyordum. Eğer alt taraf vidalanmazmış. Dolayısıyla gazı çevirdiğinizde o titreşimden arka taraftan çatır çatır ses geliyor. Yani 100-200 kilometre neyden geliyor diye düşündüm bu ses. Sonra başka bir yere götürdüm. Plakayı yanlış montalamışlar. Yani hiç beklemediğiniz bir yerden sizi rahatsız edecek bir ses çıkabilir. Ona dikkatli olun. Aman dikkat edin. Yani üst tarafları cıvatalıyorlar. Alt tarafı yapmıyorlar. Alt tarafta da ya arasına bir kağıt ya da bir bant bir şey yapıştırıyorlar ki o titreşimden dolayı vidaya vurup teneke ses çıkarmasın, rahatsız etmesin sizi diye. Diğer bir husus, benim direksiyonumu sıkmayı unutmuşlar. Dolayısıyla ben gidiyorum, ön frene basıyorum, tak tak ediyor böyle. Ön frene basıyorum, tak ediyor. Şurayı sağlam sıkmadıkları için gidon vidasını, gidon vidası sağlam sıkılmadığı için sürekli ses yapıyordu. Götürdüm. Adam yani o sıkılmış halinden sonra bile o kadar çok sıktı ki, o kadar çok sıkabildi ki. Yani meğer bayağı bir şeymiş ya, Allah korumuş diyeyim yani. Hani böyle bir durum var. Onun dışında bir VD40'ladım. Yani ömrü uzun olsun diye. İşte nereleri? Barkın abinin VD40 yine videosunu izlersiniz. Barkın abi diyorum, tanımayan varsa altın elbiseli adam. Mesela bu ayaklıklar. Bu kısım. Yani hareket eden metal parça ne varsa bunların hepsini yağlıyorum. Biraz oradan şey kalıyor. Bunu böyle yaptık. Farı iyi. Yani gece görüşü falan sıkıntı yok onlarda. Egzozu ses falan da iyi. Onlar da tatmin edici. Yani fiyat performans olarak hakikaten tatmin edici.
Başka ne söyleyebilirim? Sele sorun. Yani hakikaten sele sert. Ya bir saatten sonra ayağa kalkmak zorunda kaldım. Ya ayağa kalkıp biraz o kan dolaşımını arttırmak zorunda kaldım. Artçıyı söylemiyorum. Yani artçı sanırım daha sert. Ya kısa sürüşlerde yarım saatlik, 40 dakikalık, 50 dakikalık sürüşlerde sorun yok. Ama hakikaten şurada 1 saat, 1 saat 10 dakika sonra keyifli böyle sahilden bir yolculuk yapmama rağmen hakikaten çok sert. Yani popoyu ağrıttı, öyle söyleyeyim. Aynalar oynuyor, aynalarda sıkıntı var. Hakikaten görüş alanı çok dar. Yani sürekli oynamak zorunda kalıyorum ya. Sürekli böyle oynatıp yola göre böyle düzenlemek zorunda kalıyorum ki görüş alanı artsın. Öyle bir durum var. İlk yana dikkat edin derim. Yani çünkü 600 kilometreydi ilk bakıma götürdüğümde. Ya malum o ilk bakım yağı çok kötü akar. Bunların pistonların çevresini bir manezyumla kapatıyorlar. O çapaklar falan o manezyum eriyene kadar onlar da toparlansın diye. O ilk yağ değiştirdikten sonra hani biraz daha gazlama açabilirsiniz. Ama ilk yağ değişene kadar biraz sabır. Yani hakikaten 60. Ya kılavuzda 40 ve 48 yazıyor. Yani maksimum hızınız 0 ile 1000 arasında 40, 1000 ile 2000 arası 48. Ya imkansız yani hakikaten. Yani arkanızdaki arabadan yani kaçmanız lazım. Bir şekilde ona eşlik etmeniz, akan trafiğe eşlik etmeniz lazım. Öyle bir şans yok yani. Yani direkt trafiğe çıkacaksınız. 1000 kilometreyi dışarıda bir yerde yapmak çok zor. O yüzden ilk yağ bekleyin en azından. O çapaklar falan bir temizlensin. Yağ filtresi bir değişsin. Ondan sonra gazlarsınız zaten. Durum böyle. Genel olarak memnunum. Çünkü yakınındakilere nazaran hakikaten fiyat performans olarak beni en çok bu mutlu etti. Gidişinden de mutluyum. Gidişi de oldukça beni mutlu etti. Hani özellikle rodaj bitti, artık 60'ı 70'i geçebiliyorum, hani gazlayabiliyorum. O da çok güzel. Durum böyle. Yani alacak olan arkadaşlar şüphelerinizi umarım bir nebze geçirmiş olurum. Ben de sonuçta sizin gibi amatör bir bakış açısına sahibim. Süspansiyonları biraz sert kaldı. Yani özellikle bu Kadıköy'ün güzel yollarında süspansiyon ayarlarında bilmiyorum yumuşatmak mı gerekir. Ama sert. Yani birçok hani gidonu böyle yumuşak tutup o darbeleri azaltarak kendimi almak istesem de yok. Yani hıdı oluyorsunuz yani böyle. Bir diğer bir sorun, şu ara bir sorun yaşıyorum. Servisine götüreceğim. Motoru sürerken mesela 60'ta 70'te gazladınız, virajı döndünüz, başladınız gazlamaya. Hıdı oluyor böyle. Devam ediyorsunuz. Nedensiz, sebepsiz yani nedensiz sebepsiz böyle belirsiz zamanlarda bir gaz kesmesi yapıyor. Serviste konuştuğumda bana gaz devir kesici var dedi. Ama bu RPM ışığını bile yanmadan bunu yaşadım ben. Yani RPM ışığı yanmadan devir kesicinin devreye girmesi çok mantıklı değil zaten. O yüzden açıklaması beni tatmin etmedi. Ama öyle bir sorun da yaşıyorum şu anda. Artık hani nasıl geçecek, ne geçecek bilmiyorum. Durum böyle. Fiyat performans olarak dediğim gibi yani Japonlar herkes kullanmak istiyor. Ama şu an için tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.